Uluslararası Zeytin Konseyi, sektörümüzü ilgilendiren çok önemli kararlar aldı. Bunların başında Dünya Zeytin Günü kutlama kararı vardı. Tüm üye ülkelerde 26 Kasım Dünya Zeytin Günü olarak kutlanacaktı. Çünkü biliyoruz ki bir zeytin dalı yeter ki kökleri bizim olsun. Ne için yeter? Sevgi için, barış için, kardeşlik için ve bir arada mutlu, sağlıklı yaşamak için yeter. İzmir için çok önemli bir sanayi kuruluşunu genel müdürü, sonra da CEO'su bir gün bana dedi ki, yani özellikle yatırımla ilgili sıkıntılarından bahsederken, artık dedi, bir zeytin ağacı görünce önce selam veriyorum, sonra videoya çekiyorum. Çünkü çevre örgütlerinden, herhalde çevreci örgütlerinden biraz anladığım kadarıyla sıkıntıya girmiş. Hakikaten zaman geçtikçe anlıyoruz ki gerçekten zeytin ağacı karşısında selam vurulması gereken bir ağaç türü ve gerçekten bir derinliği olan, yani iç tarafında güçlü olan bir şey. Efendim ben bugün 3 kelime söylemek istiyorum. Zeytin sağlık demek. Zeytin güzellik demek. Zeytin barış demek. Artırmamız gerekiyor. Saygılar. Mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani. Ağır bastı. Bizim zeytin ağaçlarımız var. Bizim ağaçlarımız. Zeytinlerimiz oldu. Birazı bizim, birazı kuşların. Hasat günü geldi. Yaşasın. Sepetlerimiz hazır. Akdeniz güneşi yüzümüz. Toprağımız bereketli. Çok şükür. Ürünümüz lezzetli. Hamdolsun. Hasadımız bereketli. Ürünümüz bol olsun. Hepimize kolay gelsin. Hasat başlasın. Hadi bakalım. Burada taşları çevirdiğimiz için
O yüksekliği orada tuttuk çünkü nasıl gelecek? Orada düz topraktan gelecek ve burada çalışanlar rahat çalışsınlar diye. Aşağıda yapsaydık düz topraktan mantıklı olmayacaktı. Kıpırdamayın öğretmenim. Kıpırdamayın. Anıt ağaçlar toplu fotoğraf alıyorlar. Çocuklar öyle alır mı? Çok güzel. Hadi bakalım geç. Çocuklar hadi. Fotoğrafa başka bir yere. Hadi otur bakalım. Çekiyoruz. Eşi ve kendisi sektörümüze o kadar güzel bir eser kazandırdılar ki gerçekten şükran borçluyuz. Kendisi bir tıp doktoru olarak bütün kazancını, bütün sevgisini zeytin ve zeytincilik sektörüne armağan etti. Bu eser yüzyıllar boyunca yaşayacak, sizin adınız hep yaşayacak. Sizi kutluyorum. Sektörümüze gösterdiğiniz bu ilgi ve sevgi bizleri müthiş onurlandırdı. Sağ olun, var olun. Aramızda binlerce yılın koparamadığı bir bağ oluştu. Bu bağ köklendi, tutkuya dönüştü. Ve işte Akdeniz medeniyeti buradan doğdu. Bir zeytin ağacıyım Kızıldağlar'da. Yarımada'nın zeytiniyim, yarımadalıyım. Yaşımı ve hayatımı ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Tarih kadar tarihim. Takribi 1400 yıl önce başlar hayatım. Siyahlaşmış bir zeytin tanesiyken yabanıl bir kuşun midesinde emildi yağım. Güç oldum kanatlarında, sonra tohum olarak düştüm toprağa. Güçlendim, uyandım hayata. 10. yaşımda sarışın bir koyun çobanı keskin ağızlı çakısıyla kesti bedenimi, aşıladı beni. Soyum erkencedir. Bakarsanız gövdeme, anlarsınız yaşımı ve yaşama olan bağlılığımı. Yarımadalı bir zeytin ağacı. Evliya Çelebi burayla ilgili söylüyor. Karaburun Yarımadası ile ilgili. Kumla Çeşme Karaburun Yarımadası ile ilgili söylediği enteresan. Burada diyor kurban önemli zeytin var diyor.
Bunu yiyenlerin yediklerinden gayrılıyor. Çok çocukları oluyor. Yani Evliya Çelebi tabii ironi yapıyor olabilir ama hurma zeytin zamanı yani deneyebilirsiniz istiyorsanız sonra. Şimdi diyorlar ki 875 milyon ağaç var. Fakat şurası bir gerçek. Bu ağaçlar bazı ülkelerde himaye görüyor, korunuyor. Bazılarında tahrip ediliyor. Tahrip edilen ülkelerden bir tanesi burasıdır. Bunu söylemek lazım. Şu körfezin etrafında olan cinayeti kaç senedir gözlerimizle görüyoruz. En iyi zeytin bölgelerinde hem de 3 kuruş etmez binalar yapılıyor. Bu bir milli meseledir. Ve insanları aç bırakacak, görürsünüz bunu. Yani bu gelecek nesillere karşı işlenen bir cinayet. Ben sizlere yaklaşık 80 yıldır gönüllerini ve hayatlarını bu ağaca adamış bir ailenin 3. kuşağı olarak hitap ediyorum. Evet, Kristal Zeytinyağları'nın genel müdürüyüm ama ondan daha önemlisi zeytinyağı sevdalısıyım. Zeytini ve zeytinciliği var edenin matematiğinden ziyade felsefesinin ve kültürünün olduğunun farkına vardım. Madem ki zeytin ağacının ana yurduyuz diye her fırsatta dile getiriyoruz. Madem ki dünya ikinciliğine gelmek için çabalıyoruz. Madem ki en sağlıklı besin kaynaklarından biri toprağımızda yetişiyor. Nedir bu zeytin düşmanlığı? Lütfen zeytinliklerimize sahip çıkalım. Unutmayın, bunlar bizim değil, bize emanet. Yağ nesilden nesile aktarılan bir kültürdür. Yani insanlar şu veya bu kişi söylediği gibi yemek yeme türlerini, yemek yeme modellerini değiştirmezler. Bu nesilden nesile aktarılan annenizin, büyük annenizin evinde gördüklerinizle ilgili bir şey. Buradakilerin hepsinin büyük annesi, bir adamı eğiteceksen büyük annesinden işe başla sözünü ben çok severim. Büyük annenizin mutfağından geldiğiniz için zeytinyağı bütün dünya düşünebilirsiniz. Ama Türkiye çok daha geniş. Yani Türkiye'nin önemli bir kısmı tereyağı şeyinden geliyor, geleneğinden geliyor. Türkiye'de çok ciddi bir ayçiçek tüketimi var. Belli yörelerde mısır yağı var, Ege'de de zeytinyağı var. Şu anda dışarıda çiftçi kaygı içinde. Bana soruyorlar, başkan yağ fiyatları ne olacak? Ya kardeşim ben öleceğimi bilsem mezarıma kazanırım. Ne bileyim nasıl olacak? Ümit Bey'e bir sorun bakalım ne olacak? Bana şaka tabii. Krize bir sorun. Şimdi bu tabii o değil. Ama bu işi bir karmaşadan çıkarıp, bir rastgele olmaktan çıkarıp bir sisteme sokmak lazım. Bakın bu kadar yatırım, katrilyonlar sevgili müsteşarım. Katrilyonlar harcadık. Bu katrilyonlar, harcadığımız katrilyonları bu ülkenin sektörüne geri çevirmemiz lazım. Biraz daha harcamamız gerekiyor. İspanya artık kişisel destek vermiyor çiftçisine. Ama bizim ilk zamanlardaki İspanya'nın verdiği desteklerin hayal bile edemezsiniz miktarını. Şimdi biz o yatırımları realize edebilmek için üreticiyi üretimden caydırmamamız, küstürmememiz ve kalbini kırmamamız lazım.